Bir okur, bir kare, yaşayan kütüphanemize hoş geldiniz. Bugün dava, Franz Kafka. Gözünüzün önüne getirin, sıradan bir sabah uyanıyorsunuz ve odanızda tanımadığınız insanlar sizin kahvaltınızı yiyor. Size hiçbir kanıt sunulmadan, suçunuzun ne olduğu dahi söylenmeden tutuklandığınız tebliğ ediliyor. Hapse atılmıyorsunuz, işe gitmekte, sokakta dolaşmakta tamamen serbestsiniz. Ancak o saniyeden itibaren görünmez bir mahkemenin, her nefesinizi izleyen o ağır gölgesi altındasınız. 100 yıl önce yazılan ama aslında tam da bugünün dijital dünyasını, içimize işleyen o derin kaygıları anlatan bu kabusun tam kalbine iniyoruz. Okuyacağınız, üzerine düşüneceğiniz her cümle aslında kendi hayatınızdaki görünmez mahkemelere, zihninizde kurduğunuz amansız yargılamalara tutulan devasa bir ayna. O aynaya bakmak büyük bir cesaret gerektirir. Karşımıza çıkan manzara, rasyonel aklın sınırlarını zorlayan, alışılmış nedensellik bağlarının tamamen koptuğu bir gerçeklik sunar. Bu karanlık tiyatronun baş aktörü Joseph Kahn adımlarını takip etmek, sürecin nasıl başladığını derinlemesine anlamak hayati önem taşıyor. Hikayemiz başarılı, saygın, işini gayet iyi yapan, kendi halinde bir banka memuru olan Joseph K. ile başlıyor. 30. yaş gününün o sıradan sabahında, uyandığında odasında yabancıları buluyor. İlk başta bunun bankadaki meslektaşlarının hazırladığı tatsız bir şaka olduğunu düşünüyor. Rasyonel bir insan olarak olayı mantık çerçevesine oturtmaya çalışıyor. Aslına bakarsanız mantık arayışı onun en büyük yanılgısı. Durumun ciddiyetini anladığında o filmlerde gördüğümüz kelepçeli, demir parmaklıklı esaretlerden çok daha farklı bir gerçeklikle yüzleşiyor. Günlük hayatına devam etmesine izin veriliyor, özgür gibi görünüyor ancak yaşamının her saniyesine nüfuz eden devasa bir sistemin ağına çoktan düşmüş durumda. Özgürlüğün bu sahte versiyonu, hani dışarıdan bakıldığında hiçbir sorun yokmuş gibi duran o hal, bence fiziksel bir hapishaneden çok daha yıkıcı. İlk duruşma için çağrıldığı mekanı hatırlayın. Adaletin nerede dağıtıldığına dair yerleşik algılarımızı tamamen yerle bir ediyor Kafka. Görkemli adalet saraylarının yüksek tavanlı aydınlık salonları yerine, yoksul bir kenar mahalledeki yıkık dökük bir apartmanın tozlu dar koridorlarına girmek zorunda bırakılıyor. Duruşma salonu dedikleri yer, havasız, boğucu, insanların nefes almakta dahi zorlandığı bir çatı katıdır. Adalet kurumu, bilerek ve isteyerek o tozun, o sefaletin içine, çamaşır iplerinin arasına gizlenmiştir. Normal bir mahkeme salonu beklerken, rutubetli bir apartman dairesiyle karşılaşmak, zaten o noktada okuyucu olarak siz de durumun absürtlük seviyesini iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Orada yargıçların ve tuhaf bir şekilde ikiye bölünmüş gibi duran izleyicilerin karşısına çıkıyor. Kendini savunmaya çabalıyor, sağlam bir mantıkla sistemin ne kadar akıl dışı işlediğini onlara kanıtlayacağını sanıyor. Söylediği sözler kalabalıkta tuhaf bir uğultuyla karşılanıyor. Kimse onun mantıklı açıklamalarını ciddiye almıyor. Etrafındaki herkesin kuralları önceden ezbere bildiği, karanlık bir oyunun çaresiz figüranına dönüştüğünü o çatı katında yavaş yavaş fark etmeye başlıyor. Mantık, o mekanda geçerliliğini tamamen yitirmiş ölü bir dildir. Sonrasında Joseph K. Bu sonu gelmez bürokratik labirentte ona yol göstereceğini sandığı figürlerle karşılaşmaya başlıyor. Fakat karşılaştığı her kişi sistemin insan ruhunu nasıl paramparça ettiğini gösteren ayrı bir dişli çark gibi. Davanın ilk günlerinde odasını bir nevi sorgu odası gibi kullandığı komşusu Fraulein Bürsner, meseleye tamamen yüzeysel yaklaşıyor örneğin. Doğru. Bürsner karakteri dış dünyanın duyarsızlığını simgeler. Ardından yeğeninin düştüğü durumdan ziyade ailenin sarsılacak itibarından endişe duyan taşralı amca Karl sahneye çıkar. Amca Karl, toplumsal baskının, o yargılayıcı dış gözün ta kendisidir. Joseph K. onlardan bir çıkış yolu beklerken aslında daha da derin bir bataklığa çekilir. Yardım arıyor doğal olarak, karşılaştığı avukat bile hiç normal değil. O kasvetli, hastalıklı avukat Hult var mesela. Yatağından neredeyse hiç çıkmayan, gücünü müvekkillerini ezerek gösteren bir adam. Onları kapısında saatlerce süründürüyor, sürekli bir çaresizlik içinde bekleterek adeta psikolojik bir işkence uyguluyor. Avukat Hult, hukukun vatandaşı koruyan bir kalkan değil,
onu sürekli bağımlı kılan bir araca dönüşmesini simgeliyor. Hastalıklı bedeni, sistemin kendi içindeki çürümüşlüğün fiziksel bir yansımasıdır. Avukatın yanında bir de hemşire Leni var. Leni, davalı sanıklara açıklanamaz hastalıklı bir tutkuyla bağlanıyor. Adaletin veya masumiyetin peşinde falan değil, sistemin altında ezilmenin, o otoriteye boyun eğmenin yarattığı derin zayıflığın cazibesine kapılmış durumda. Bu karakterlerin hiçbiri ona gerçek bir umut vermiyor. Tablonun bütününe dair en sarsıcı bilgiyi ise mahkeme ressamı Titorelli'den alır. Titorelli, davanın asla beklenen o temiz, kesin beraat kararıyla sonuçlanmayacağını son derece soğukkanlı bir şekilde anlatır. Bireyin umudunu kıran asıl mekanizma tam da o an açığa çıkar. Titorelli, ona sadece iki seçenek sunuyor. Görünüşte beraat veya süresiz erteleme. İkisi de birbirinden korkunç. Görünüşte beraat, kişinin o an için serbest bırakılması ama dosyasının her an raftan indirilip tekrar tutuklanma ihtimaliyle ömür boyu yaşaması demek. Süresiz erteleme ise davanın sonsuza dek en alt kademelerde tutulması, asla karara bağlanmaması halidir. Adaletin o meşhur suçluyu ve suçsuzu ayıran hassas terazisi yoktur ortada, sadece sürecin kendi kendini besleyen, korkuyu sürekli üreten o sonsuz döngüsü vardır. Bu seçeneklerin her ikisi de insanın içindeki yaşama sevincini yavaş yavaş zehirleyen, ruhu çürüten kavramlardır. Atmosferinde rahip ile karşılaşıyor. Rahip ona metnin belki de en vurucu kısmı olan kanun kapısı meselini anlatıyor. Ve olaylar acımasız bir kabus akıcılığında sonuca doğru ilerliyor. 31. yaş gününün arifesinde siyahlar içindeki o iki gizemli adam Joseph K.'yı evinden alıyor. Şehrin dışındaki terk edilmiş bir taş ocağına götürülür. Orada soğuk bir taşın üzerinde kalbine bir kasap bıçağı saplanır. Son nefesinde ağzından dökülen kelimeler insanlığın o derin çaresizliğini yankılar, bir köpek gibi. Suçu hiçbir zaman açıklanmıyor. O infazın gerçek nedeni okuyucu için sonsuza dek karanlıkta kalıyor. Ortada kelepçe yok, demir parmaklık yok. Tüm bu absürtlük silsilesi içinde insanın aklına o devasa soru takılıyor ister istemez. Neden en başından beri bu durumu tüm gücüyle reddedip o görünmez kapıyı çarpıp gitmedi? Neden boyun eğdi? Kafesin parmaklıkları dışarıdaki dünyada değil, bireyin zihninin tam içindedir. Hukuki bir zorlamadan ziyade derin bir psikolojik teslimiyet söz konusudur. Joseph K. rasyonel dünyanın kurallarına o kadar körü körüne inanmıştır ki, sistemi kendi mantığıyla alt edebileceği yanılgısına düşer. Kafka'nın bu klostrofobik dünyayı bu kadar kusursuz kurgulayabilmesinin ardında yatan asıl sır kendi biyografik gerçekliği sanırım. Genelde Kafka denince akla karanlık bir odada hayatını tüketen, kimsenin tanımadığı, kendi halinde alt kademe bir evrak memuru gelir. Gerçek bambaşkadır oysa. Kafka, Bohemya Krallığı İşçi Kaza Sigortası Kurumu'nda son derece yetkili, üst düzey bir hukukçu ve bürokrattı. Devletin bu kırılmış bedenleri istatistiklere, soğuk risk analizlerine ve biyopolitik bir yönetim aygıtına dönüştürme sürecinin tam merkezindeydi. Tam burada araya girmeliyim. Biyopolitik kelimesi oldukça ağır ve önemli bir kavram. Dinleyicilerimiz için bunu biraz daha açalım isterim. Devletin insan hayatını, dökülen kanı ve kopan uzuvları sadece bir Excel tablosundaki sayılar, hasar raporlarındaki soğuk istatistikler olarak görmesi, bedeni sadece yönetilecek bir materyal olarak algılaması gibi bir durumdan mı bahsediyoruz? Haklısınız. Tam olarak bu işleyişten bahsediyoruz. İnsan canının benzersizliği tamamen ortadan kalkar, geriye sadece kurma maliyeti olan bir dosya numarası kalır. Kafka, gündüzleri bu kanlı iş kazaları ve bedensel yıkımlarla uğraşıyor, geceleri ise edebiyatla kendi varlığını hissetmeye çalışıyordu. Yazma eyleminin temsil ettiği o sınırsız özgürlük ile bürokrasinin dayattığı boğucu zorunluluk arasındaki ölümcül gerilim davanın omurgasını oluşturur. Metnin yapısı gereği davanın asla sonuçlanamayacağı gerçeği bu noktada çok daha felsefi bir boyut kazanıyor. Kendi yazarlık serüvenini, ulaşmaya çalıştığı edebi idealini ve hayata karşı duyduğu o derin yetersizlik hissini bu sonsuz yargılanma sürecine yansıtıyor Kafka.
Ölümünden önce en yakın arkadaşı Max Brod'dan tüm metinlerini yakmasını istemesinin ardındaki güdü de tam olarak bu bence. Romanın tamamlanmamış olması, bitmemişliği aslında absürdün en büyük tamamlayıcısı, estetik zirvesidir. Gerçek hayattaki bürokratik süreçlerin de asla tam ve tatmin edici bir sonuca ulaşmaması gibi, metin de okuyucuya o ebedi askıda kalma halini yaşatır. Joseph K. karakteri ise aslında hepimizin rasyonaliteye olan o kör inancını temsil ediyor. Mantıklı argümanlarla, düzgün hazırlanmış dosyalarla haklılığını ispatlayarak sistemi yenebileceğini düşünüyor. Oysa karşısındaki sistem mantığın çok dışında, tamamen kendi anlamsız, kapalı devre kurallarıyla işliyor. Suçsuz yere yargılanmak hukuki bir yanılgıdan çok adım adım gerçekleşen ağır bir psikolojik çöküş sürecidir. Mahkeme dışarıda değil, Joseph K.'nın zihnindedir. Suçlama öylesine güçlüdür ki birey masumiyetini kanıtlamaya çalışırken sırf o savunma mekanizmasını harekete geçirdiği için aslında sistemin o karanlık ön kabulünü içselleştirmiş olur. Gözlerinizin önüne günlük hayattan çok tanıdık bir anıyı getirin. Bir otorite figürünün, diyelim ki patronunuzun, hiçbir neden yokken size yaklaşıp sadece odama gel demesiyle başlayan o modern kaygı krizini düşünün. Masanızdan kalkıp o odaya giden kısacık yürüyüş mesafesinde zihninizde kendi kendinizi yargılamaya başlarsınız. Acaba o e-postayı yanlış kişiye mi gönderdim? Geçen haftaki toplantıda söylediğim söz mü sorun oldu? Kovulacak mıyım? Kusursuz bir benzetme. Patron sizi henüz hiçbir şeyle suçlamadı, konuşmanın konusu hakkında hiçbir fikriniz yok ama zihniniz saniyeler içinde karanlık bir mahkeme salonuna dönüşüyor. O odaya adım atmadan saniyeler önce kendi suçluluğunuza çoktan hükmetmiş oluyorsunuz. Sartre ve Kierkegaard'un varoluşçuluk üzerine yazdığı derin metinler tam da bu noktada karşılık bulur. Kierkegaard'un o kaygı kavramı, somut bir korku nesnesi olmadan hissedilen o boğucu boşluk hissi. Korku belirli bir tehdide karşı duyulur, oysa kaygı tamamen belirsizliğe karşı verilen bir tepkidir. Özgürlüğün ihtimalleri karşısında insanın yaşadığı bir tür dikey düşüş hissidir bu. Joseph K., ortada yazılı bir yasa maddesi, somut bir kanıt olmamasına rağmen bu belirsizliğin ağırlığı altında eziliyor. Kuralları bilinmeyen, yetkililerine bir türlü ulaşılamayan, dışarıdan son derece rasyonel işliyormuş gibi görünen ama içten içe tamamen delice işleyen bu sistemler için bugün doğrudan Kafkaesk kavramını kullanıyoruz. Kafka'nın yaşadığı dönemdeki düşünürlerin bürokrasiye bakış açısıyla onun kurmaca dünyasında gördükleri arasındaki o devasa uçurum burada yatıyor. Ünlü sosyolog Max Weber, o yıllarda modern bürokrasiyi kusursuz çalışan, rasyonel, verimli bir makine olarak tanımlamıştı. Weber'e göre duygulardan arınmış, kişisel zaaflara yer vermeyen bu yapı, insanlığın ulaşabileceği en adil organizasyon biçimiydi. İşi sadece kurala bağlayan, objektif bir sistem ama Kafka olaya hiç de öyle bakmıyor. Kafka edebi dehasıyla bu devasa makinenin içine, o parlak çarkların en derinlerine nüfuz ettiğinde, oradaki pası, çürümüşlüğü ve insanı yavaş yavaş öğüten sessiz acımasızlığı ifşa etti. Adaletin yüce, aydınlık mermer saraylarda değil, yoksul insanların terlediği havasızlıktan boğulduğu tozlu çatı katlarında dağıtılmaya çalışılması boşuna bir mekan seçimi değildir. Romandaki o sarsıcı adalet tanrıçası tablosunu hatırlayalım. Gölgeler içinde yakından incelendiğinde o tanıdık gözleri bağlı ve terazisini tutan figürden çok, ayaklarında kanatlarla kurbanının peşinden koşan vahşi bir av tanrısına dönüşmüş olarak görünüyor. Sistem bir avcıdır. Gerçeği veya masumiyeti aramaz, sadece hedefini yutmayı bekler. Sistemin insanı ezme biçimi fiziksel şiddet üzerinden ilerlemez. Bu şiddetin çok daha sofistike, çok daha can acıtıcı bir hali vardır. Saatlerce, günlerce süren bekleme salonları, ne zaman sona ereceği asla bilinmeyen o sürekli belirsizlik, hiçbir mantıklı anlam ifade etmeyen, sadece doldurulmak için tasarlanmış tonlarca matbu evrak. İnsanın o biricik, eşsiz kimliğinin basit bir dosya numarasına indirgenmesi, bürokratik aygıtın asıl amacı hiçbir zaman toplumsal bir yarayı sarmak değil ki. Tek amacı kendi anlamsız varlığını sürdürmek, o hiyerarşiyi korumak ve paslı çarkların dönmesini güvence altına almak.
Bugünün modern dünyasına baktığımızda bu bir asır önceki metnin aslında ne kadar keskin bir kehanet olduğunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Modern gözetim mekanizmaları, Kafka'nın hayal ettiği o çatı katı mahkemelerinden çok daha kuşatıcı, sınırları olmayan bir yapıya ulaştı bugün. İnternette bıraktığımız o devasa dijital ayak izleri, dev şirketlerin algoritmalarının hakkımızda bizden habersiz verdiği sessiz kararlar bunun en net kanıtıdır. Her gün ekranda önümüze çıkan, saniyeler içinde hiç okumadan "okudum kabul ediyorum" dediğimiz o upuzun kullanıcı sözleşmeleri aslında bütün kişisel sırlarımızı, sınırlarımızı teslim ettiğimiz o belgeler. Bunlar modern çağın ta kendisi. Hepimizin içinde gönüllü olarak yaşadığı dijital Kafkaesk durumlar değil de nedir? Kendi yargı sürecimizi ellerimizle imzalıyoruz resmen. Sosyal medya mahkemeleri bu durumun en acımasız yansımalarından biri haline geldi. Romandaki o görünmez yasa maddeleri ve ulaşılamaz yargıçlar gibi, bugün de ortada somut bir yasa olmadan toplumun kitleler halinde sürekli olarak birbirini yargılaması söz konusu. İnsanlar görünmez bir panoptikonda, hani o sürekli gözetlendiklerini hissettikleri duvarları camdan hapishanede, her an bir linç kampanyasının kurbanı olma korkusuyla yaşıyorlar. Bu yargılanma korkusu öylesine içselleşiyor ki, birey hiçbir dış baskı aracı olmaksızın kendi üzerinde muazzam bir otosansür uyguluyor. Mahkeme artık binalarda değil, klamyelerimizin ucunda kuruluyor. Romanın sonlarına doğru rahibin anlattığı kanun kapısı mesele, bu dijital hapishane çağında zihnimizde çok daha gürültülü yankılanır. Yasanın heybetli kapısında duran korkunç muhafızın önünde, sırf içeri girmek için ömrü boyunca bekleyen o taşralı adamın trajedisi. Adam yıllarca yalvarıyor, rüşvet veriyor, muhafızın yakasındaki pirelerden bile yardım istiyor. Ölüm döşesindeyken, gözleri artık görmezken, muhafız ona eğilip o vurucu cümleyi fısıldıyor. "Bu kapı sadece senin içindi, şimdi onu kapatmaya gidiyorum." Adam, kanunun içine girmek için kimseden izin alması gerekmediğini ömrü boyunca anlayamıyor. Bugünün modern insanı da elindeki o muazzam özgürlüğü kullanmak yerine sistemin ona sunduğu sanal bekleme salonlarında başkalarından onay bekleyerek ömrünü tüketiyor. Tüm bu toplumsal okumaların ötesinde düşüncenin sınırlarını biraz daha genişletecek, sarsıcı bir perspektif sunabiliriz dinleyicilerimize. Sanırım yazar Duygu Yeni'nin roman üzerine yaptığı o derinlikli analizden bahsedeceksiniz. O analiz gerçekten bütün kurban rolünü altüst eden bir bakış açısı sunuyor. Diyalog kurmaya çalıştığı, suçsuzluğunu ispatlama oyununa dahil olduğu an, kendi cehennemini bizzat yaratmıştır. Ortada bir mahkeme yoktur, sadece çağrıya verilen bir yanıt vardır. İnsanın sahip olduğu o en saf özgürlük, çağrıyı tamamen reddedip, arkasına bile bakmadan o kapıdan kendi hayatına doğru yürüyüp gitmektir aslında. Daha da çarpıcı olanı, okuyucu olarak sizin de bu metnin içinde sürekli bir anlam arayarak, mantıksal bir sonuca ulaşmaya çabalayarak, tıpkı Joseph Kay gibi kendi davanızı kurguluyor oluşunuz. Kurmacanın içine dahil olma biçiminiz, metnin anlamını belirleyen en temel unsurdur. Kafka'nın kurduğu bu çözümsüz tuzağa kendi isteğimizle düşüyor, absürtlük karşısında rasyonel kalmaya çalışarak kendi bitmek bilmez yargılanma sürecimizi başlatıyoruz. Metni rasyonel bir çerçeveye oturtma çabamız, yazarın bize tuttuğu o devasa aynadaki yansımamızı çok daha acımasız bir şekilde yüzümüze çarpar. Bir okur, bir kare, yaşayan kütüphane. Kitapları sizin için okuyor, özetliyor, analiz ediyor ve inceliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.